Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Onur Güler. Transtek Otomotiv'de satış mühendisi olarak çalışmaktayım. Bizler ne yapıyoruz diye sorarsanız, bizler araç yangın söndürme sistemleri, kameralı ayna sistemleri, distribütörlüğünü yapmaktayız. Akabinde sizlere de bugün otobüslerin neden yangına bulaştığı, yangının sebepleri ve oluşabilecek potansiyel can ve mal kaybı hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Şimdi otobüs yangınlarını biz iki şekilde ele alabiliriz. Birincisi gördüğünüz gibi arıza kaynaklı. İkincisi kaza kaynaklı olarak ele alabiliriz. Ve ayrıca şimdi öncelikle bir yangının oluşması için hepimizin bildiği üzere kıvılcım ya da yüksek sıcaklık, oksijen ve tutuşucu madde lazım. Bunlar bir araya geldiği zaman yangın meydana gelmektedir. Also, I can present it in English if you're interested, because the only guy I assume you don't. Ah, Türk? All right. Yeah, of course. Detaya inmek gerekirse, otobüs üreticileri genellikle polimer malzemeleri kullanmakta. Polimer malzemelerin avantajı da rigidliğinin iyi olması, elastisitenin yüksek olması ve ekonomik olmasından tercih etmektedirler. Otobüs yangınlarına değindiğimizde, otobüs yangınları polimer malzemeleri çok iyi bir şekilde etkilemekte ve zehirli gazların açığa çıkmasını sağlamakta. Karbon monoksit gazı açığa çıkmasını sağlamakta ve karbon monoksit gazı da insanlı hayatına, yani yolculara kötü etki edecek bir şekilde yayılmakta otobüs içine. Burada da sizlere göstereceğim bir TEM otoyolunda bir otobüs yangını göstereceğim. Bu otobüs yangınında da şimdi şöyle bir dezavantajları hakim. Şehirler arası yolculuklarda bir otobüs yangınıyla karşılaştığımızda itfaiyenin ve yangın söndürme ekiplerinin bizlere ulaşması çok geç sürebiliyor. Geç sürmesi akabinde de yangının daha fazla yayılması hem maddi hem de can kaybına sebep olmakta. Burada izleyebilirsiniz. Videoda gördüğünüz üzere. Bu kazada da şans eseri ölen veya yaralanan bulunmuyor. Fakat dediğim gibi şans eseri olduğundan ötürü. Şimdi bu yangın oranlarına geldiğimizde, benzin, mazot, hidrokarbon gibi çeşitli yanıcı ve tutuşu maddelerin parlaması sonucu yangınlar meydana gelmekte. Otobüs yangınları da göreceğiniz üzere motor bölgesinde %62 oranla arıza kaynaklı sonucu %62 oranla motor bölmesinde, %35 oranla yolcu kaynaklı ve %3 oranında da lastik ve fren ısınması sonucu meydana geliyor. Akabinde kaza kaynaklı oluşan yangınlarda %32 oranında yakıt tankı, %64 oranında motor bölgesi ve %4'te gene lastik ve fren ısınması sonucu meydana gelmekte. Ne kadar ben bunları anlatsam da yangın gerçekleştiği takdirde insan hayatını olumsuz etkiliyor ve bu tip riskleri de üreticilerin almak istediğini düşünmüyoruz DAFO olarak. Akabinde otobüs yangınlarının genellikle çıkmasına sebebiyet veren faktörleri sıralayacaksak, bir, malzeme yorgunluğu. Öncelikle malzeme yorgunluğundan size kısaca bahsedeyim fazla teknik detaya boğmamak için. Malzeme yorgunluğuna bulunduğumuzda sıcaklığın artması, özellikle metal ve polimerlerin zaman içinde bakıma uğradığı takdirde kırılmasına, rigidliğinin artmasına sebep olmakta ve rigidlik arttığı zaman da sızmadan, kaşaklardan meydana gelen yangınlara sebebiyet vermekte. Akabinde motor bölümü arızaları. Motor bölümü arızaları biraz genel olabilir. Fakat egzoz manifoldu, otobüsün içindeki egzoz manifoldu içeride 600 dereceye kadar çıkmakta. Motor gövdesi 95 derece ve motor bölmesi ise 70 ile 95 derece arasında gidip gelmektedir. Bunlar mazot ve etanol, benzin için çok yüksek seviyelerde, tutuşturma seviyesinin yükseğinde olduğu için yangına sebebiyet vermektedir. Elektronik sebeplerde de biliyorsunuz üreticiler maliyetten kısmak için elektronik kablolarını daha dar ve ucuz malzemeden yapmakta. Böylelikle yolcuların ya da şoförün kullandığı elektriksel kaçak, yani akımın üstünde kullandığı elektrik malzemeleri
elektrik kabloları içerisinde ısınmaya sebep veriyor ve ısınma sonucu da yırtılan, eriyen, burada gördüğünüz eriyen malzemeler mevcut oluyor. Eriyen malzemeler sonucu yüksek ısıdan dolayı içeride eğer bir kaçak, bir ya da kıvılcım meydana geldiği zaman içerideki sıcaklıkla birleşip yangına sebebiyet veriyor. Akabinde buna değinmek isteyeceğim özellikle. Titreşimler, biliyorsunuz her arabada olduğu gibi titreşimler hakim. Titreşim olduğu takdirde içindeki elektrik kabloları, hidrolik kabloları aşınıyor ve yağını, işte yanıcı maddesini sızdırıyor. Sızdırması akabinde de yangına sebebiyet veriyor. Bir de bu eski versiyonlarımızda özellikle bilirsiniz yol kenarlarında şimdi pek fazla rastlanmasa da ucuz mazot diye 10 numara yağ kullanılmakta otobüslerde, daha ucuz diye. Ve bu kaçak yakıtın kullanılması da motoru yoruyor, sıcaklıkları arttırıyor ve yangınlara sebebiyet veriyor. Şimdi birazcık da regülasyonlardan bahsedelim. Neden biz araç yangın sistemi otobüsümüze kurmalıyız ve kurmak zorundayız? Şimdi Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu, which is United Nations Economic Commission for Europe, bir Temmuz 2011'den itibaren, 2019'dan itibaren R107 numaralı regülasyona göre üretilen 22 yolcu kapasiteli, şoför hariç 22 yolcu ve üstü otobüslerin yangın söndürme sistemiyle donatılması gerektiğini belirtti. Ve üreticiler de buna uymak zorunda. Peki, yangın söndürme sistemi olarak bahsettiğimiz şey nedir? Yangın söndürme sistemi dediğimiz gibi kapalı devre basınçsız sistem olması ve burada gördüğünüz nozullarla otobüsün kritik yerlerine tasarımını sağlanması ve tasarımı akabinde de bu gördüğünüz üzere patentli sıvının içinde olduğu tüpten alternatörlere, işte egzoz manifolduna, yangın çıkabilecek herhangi bir bölgeye anında müdahale etmesini kapsıyor. Burada gördüğünüz gibi nitrojen tankı, burada da şoförü uyarıcı sistem ve şoförü uyarıcı bir anons geçmekte. Devam ediyorum. Burada da bizim DAFO markamızın ürettiği EV otobüsler için genellikle nasıl tasarlandığını ve şemasını sizlerle paylaşıyorum şu an. Bu otobüs bölgesindeki nozzle'ları ve bizim kırmızı kablomuzu gördüğünüz yer 180 derecede kopma sağlıyor ve kısa devre sonucu bizim yangın söndürme sistemimizi devreye alıyor. Peki bu yangın söndürme sisteminin prensipleri nedir diye sorduğumuzda 180 derece ve üzeri sıcaklıklarda ki mühendislik ekibimizle bu tasarımı sağlıyoruz. Özellikle egzoz manifolduna işte gerili yüksekliklerde, alternatörlere belirli yüksekliklerde, elektrik kaçağının olabileceği bölgelere belirli yüksekliklerde tasarımını yapıp kaza anında, yangın esnasında ilk müdahaleyi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Burada böldüğünüz bölmede de bizim nitrojen tüpümüz hakim. Nitrojen tüpüyle biz buradaki patentli sıvı alev söndürücü sistemimize basınç yüklüyoruz ve basınç sonucunda da nozullardan bizim patentli sıvımız, jelimiz mevcut yangın bölgesindeki oksijeni kesiyor ve yangına müdahale etmiş oluyor. Peki DAFO markasının diğer yangın söndürme sistemlerinden farkı ne diye kendinize soracak olursanız, bizim tek farkımız, diğer mevcut yangın söndürme sistemlerinden farkımız, diğer yangın söndürme sistemleri olaya anında müdahale ediyor. Bizim saniyemiz daha düşük olmasına karşın anında müdahale ediyor. Fakat müdahale sonrasındaki sıcaklığı söndüremiyor. Soğuma gerçekleştiremiyor. Bizler bunu tank kapasitemizi yükselterek ve nozul sayımızı arttırarak önüne geçiyoruz. Örnek, egzoz manifoldunda gerçekleşen bir yangın sonucu egzoz manifoldu hala 600-700 derece takribinde devam etmekte oluyor ve oraya düşen bir turbo yağı, hidrolik yağ sonucu tutuşma tekrar alevlenebiliyor. Biz bunu yüksek saniyelerde pres uygulayarak engelliyoruz. Akabinde buradan görebileceğiniz gibi bu da Vulkan sistemimiz. Vulkan dediğimiz nitrojen tüpsüz, bunun içinde basınçsız bir sistem ve diyebilirsiniz ki basınçsız nasıl bu aktive olabiliyor? İçinde airbag sistemi mevcut. Airbag'e benzer bir sistem mevcut. Bunu da hani daha teknik detaylara inmeden anlatabilmem için böyle sizlere özet geçebilirim. Buradan gelen tüp buradaki yangın söndürme nozullarına aktarma yapıyor.
Bunlar da bizim şu anlık OEM referanslarımız ve daha da çok belediyeler mevcut ama onları burada koymamızı pek istemediler. Hani yaklaşık 6-7 tane belediyeyle de retrofit ve normal yangın söndürme sistemimiz mevcut ama burada paylaşmıyoruz. Bunlar bizim OEM referanslarımız şimdilik. Şimdi birazcık da teknik detaylardan bahsetmek gerekirse, DAFO bizim yangın söndürme sistemimiz 145 bar basınç kapasitesine sahip ki marketin en yüksek olduğu bara sahip sistem. Yeterli soğuma sağlaması, demin bahsettiğim gibi eğer sıcak alanları eğer bir yangın söndürme sistemi soğutturamıyorsa bu tekrar alevlenmeye sebebiyet verebiliyor. Akabinde dediğim gibi nozzle sayısı ve tank kapasitesi minimum 7 litre olmak şartıyla, tabii biz mühendislik ekiplerimiz bunu tasarımını yapıyor ve gerekli litre ve nozzle sayısını belirliyor. Nitrojen temelli olduğu için özellikle genellikle OEM tarafında ustalar biliyorsunuz yangın söndürme sistemlerine müdahale etmede ve bakımlarını kendileri üstlenmek istemekte. Akabinde patlamalar, gerekli yaralanmalar ve can kayıpları meydana geliyor ve bildiğiniz gibi de otobüste bir patlama meydana geldiği zaman ve bunun sorumlusu kim olursa olsun can kaybı neticesinde hepimiz zarar görüyoruz. DAFO markası sadece otobüs olarak düşünmeyin. 1947 yılında başladı. Öncelikle altın madenlerine, elmas madenlerinde yüksek kapasiteli bölgelere yangın söndürme sistemleri kurmasıyla başladı. Akabinde de otobüs sektörüne girdi. Ve son olarak da diğer söndürme sistemlerinden farkımız, bizdeki kablo hidrolik değil. Hidrolik de bazı sebeplere sebep oluyor. Bizde elektrik algılama sistemi var. Kırmızı kablo diye belirttiğim bölgede. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Evet, soru cevap da yapabiliriz. Daha hala vaktimiz var, gerçi saatimde yok. Evet. Birazcık da burası sonuçta not slide köşesi değil, konuşma köşesi. Sizlere birazcık da EV araçlardan, özellikle İngilizce bahsedebilirim eğer konuklarımız dinlemek isterse. Neyse. Biraz geri geleceğim. Şuradaki sistemde bildiğiniz gibi genellikle EV araçlarda lityum bataryalar otobüsün tepesinde oluyor. Bizim DAFO olarak EV araçları çözümümüz 2017 yılından beri Ar-Ge çalışmalarıyla devam etmekte. Şimdi EV araçlara müdahale nasıl olabilir? Biliyorsunuz EV araçları günümüzde çok yeni teknolojiler ve regülasyonları henüz tamamlanmış değil. Bizler DAFO olarak 2017'de, ben size hikayesini anlatayım EV'nin. Hem böylelikle daha ilgi çekici olur. 2017 yılında Tesla'da bir mühendis, lityum bataryalardan sorumlu bir mühendis Tesla'dan ayrılıyor. Kendi şirketini kuruyor İsveç'te. İsveç'te de Tesla'ya lityum bataryalar sağlıyor. Lityum bataryalar sağlaması sonucu bizim DAFO'da İsveç menşeli olduğu için bunlarla anlaşma yapıyor. 2 yıl boyunca Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor. Ar-Ge çalışmaların neticesinde bizler lityum bataryaların içine koyduğumuz nozullarla, geliştirdiğimiz patentli özel sıvılarla yangın çıkmadan bir müdahale edebiliyoruz. Özellikle lityum bataryalarıyla biraz aşinaysanız 12'li, 8'li gibi paketlerle mevcut oluyor. Bizler lityum bataryaları, atıyorum birinci bölmedeki lityum bataryada bir yangın meydana geldiği sürece biz nozzle ile ona müdahale ediyoruz ve lityum bataryanın diğer bataryaları da etkilemesine izin vermiyoruz. Çünkü lityum bataryalar dediğiniz şey kendi oksijenini de üretmekte ve kendi oksijenini ürettiği için henüz daha bir çözümü bulunmuş değil. Tabi DAFO bunu erken önleyerek yayılmasını önlüyor ve biz de çözümü böyle sağlıyoruz. Soru cevap yapabiliriz isterseniz, çünkü çok tekniğe girmek istemiyorum. Özellikle EV araçlarda regülasyonlar mevcut olmadığı için biz sadece %80 üzeri oranla başarı sağladık. Demin de Avrupa Birleşmiş Milletler, yani UNECE'nin, yani bu regülasyonları kuran ve yazan kişilerle yaptığımız toplantı sonucu çok yakında geleceği ve hatta DAFO'dan da fikir alacağı söylendi. Batarya kısmındaki yangın söndürmeyi nasıl sağlıyoruz? Demin de dediğim gibi bizim öncelikle bir karbon monoksit sensörümüz var. Biz o karbon monoksit sensörü de lityum pillerin hacmine, sayısına ve konumuna göre konumlandırıyoruz. Lityum
Ve oradan çıkan karbon monoksit gazını da biliyorsunuz tünellere girdiğimizde de karbon monoksit açığa çıkmakta. Diyebilirsiniz ki bu sensör bunu nasıl algılıyor? Tünelde de o zaman devreye mi girecek, motoru mu kapatacak? Hayır. Biz bunun çalışmasıyla tünelde olabilecek en kötü senaryolara çalışıyoruz. Onun %10 üstüne, ya daha da ben böyle söyleyebilirim. Tam değeri ben de şu an farkında değil, bilmiyorum çünkü regülasyon olmadığı için. Onun bir tık üstüne bu karbon sensörünü bunun üstüne koyuyoruz. Ve karbonu algıladığımız takdirde şoföre uyarı gidiyor. Eğer söndürme sistemi de varsa otobüste, ki regülasyon olmadığı için lityum batarya üreticileri buna izin vermiyor daha. Dediğim gibi regülasyonlar çok önemli bizim yangın sistemlerinde. Sadece dediğim gibi uyarıyı erken veriyor. Erken teşhis sonucu bütün sistemi kapatıyor. Yayılması bir nebze olsa da engelliyor. Sistemimiz şu anlık böyle çalışıyor. Akabinde böyle örnekler, referanslarımız burada da normal CNG ve dizel ve benzin tipi otobüslerde kullandığımız sistemin özelliklerini demin anlattığım gibi mevcut. Bizleri 1. Hol D22'de ziyaret edebilirsiniz. Sizlere daha detaylı ve sunumumuzu anlatmak isterim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa da alabiliriz. Vaktimiz var çünkü. Aslında evet var. Aracın içinde elektriksel olarak kablodan veya diğer şeyden anında bir yangın çıktığında, ateş aldığında veya alev aldığında veya ondan önce bir ısınma olduğunda otomatik olarak o sensörleri bütün şeylere aracın içindeki sisteme koyduğunuz için otomatik olarak mı algılıyor? Ben Hemen cevaplıyorum. Mikrofondan fazla... Evet, hemen cevaplıyorum. Burada istatistiksel olarak ilk baştaki slaytlarda geçtiğimiz için otobüs yangınlarında şu ana kadar çıkan sebepleri ve yüzdelerini ben burada belirttim. Yolcu kaynaklı olanları sadece %35. Biz bunlara engel olamıyoruz maalesef. Ancak biliyorsunuz akü de motor odasının içinde oluyor. Bir fazla elektrik yüklenmesi, bir fazla akım geldiğinde de elektrik kabloları ısınması bir kıvılcım çıkıyor. Biz o kıvılcımları da yakalayabiliyoruz. Bu sunduğumuz kabloyla. Şurada kırmızı kabloyu gördüğünüz gibi biz bu elektriksel bir hat ve 180 derece ve üzerinde olduğu zaman bu hat kopuyor. Koptuğu sürece kısa devre yapıyor. Bizim öncesinde koyduğumuz nozullerle birlikte bunu söndürüyoruz. Ama yolcu kaynaklı hataları maalesef bizim sistemimiz engelleyemiyor. Sadece motor bölmesinde çıkan yangınları engelliyor büyümesinden. Rica ederim. Bu arada Türkiye'de tahmin edemezsiniz senede 350 tane otobüs yangını meydana geliyor. 350 otobüs hani vurduğunuz... Evet. 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 Bunu hani bir otobüs fiyatları hakkında hepimizin bir fikri vardır. Bunu vurduğunuz zaman, çarptığınız zaman tabii hepsi büyük boyutlarda yangınlar olmuyor ama %65 civarı büyük oluyor. Diğerleri daha önce engelleniyor. Özellikle şehirler aracı taşımacılık yapan otobüslerde bu çok kritik. Çünkü ne bir itfaiye, ne bir yardım, ne bir şey yetişmekte çok güçlük çekiyor. Böylece alevleri kontrol altına alamıyoruz. Benim paylaşacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa alabilirim. Yoksa da sunumumuzu bitirmiş olabiliriz. Tamamdır. Herkese çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Görüşmek üzere.